Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bugün fizik tedavi uzmanımız Doktor Sibel Çağlar hocamızla birlikte bel fıtığı hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Sibel hocam. Hoş bulduk Ahsen hocam. Çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Ben de teşekkür ederim. Bel fıtığı çok sık karşılaştığımız bir rahatsızlık ve hastalarımız tanı kısmından ziyade tedaviyi merak ediyorlar ve bunu da işin ehlinden dinlemeleri çok iyi olacak. Öncelikle teşekkür ederim geldiğiniz için. Radyoloji ünitelerinin MR bölümlerinde gün içinde sayıca en fazla yapılan tetkik sıklıkla bel MR'ı oluyor. Hastalar MR raporlarını ellerine alıyorlar ve doktorlarına gösterme sürecini beklerken sıklıkla raporda yazılanları merak edip bize soru yöneltiyorlar. Ben de MR raporlarında en sık geçen terimlerin karşılığını size sormak istiyorum. MR raporlarında biz radyologların en sık bahsettiği terim bulging terimi oluyor. Hasta MR raporunda bulging terimini görünce kendisinde bel fıtığı olduğunu mu düşünmeli ya da hangi terim bel fıtığı anlamına geliyor? Bu konular hakkında bilgi verirseniz memnun oluruz. Seve seve Ahsen hocam. Şöyle aslında bizler de poliklinikte bize başvuran hastalarda en çok hocam 3 tane fıtığım var, 4 tane fıtığım varmış. Hocam ikisi büyük, biri küçük, 3 tane fıtığım varmış. Bunlar nedir? Hangisi büyüktür? Hangisi tehlikelidir diye aslında pek çok soruyla karşılaşıyoruz. Teknik bilgilerden uzaklaşarak sadece aslında bilgilendirme amaçlı birkaç şey söylemek istiyorum. MR raporlarında bulging yazdığı zaman bu bizim için sadece disk mesafesinin ufak bir daraldığının, ufak bir balonlaşma yaptığının bir göstergesi oluyor. Aslında normal popülasyonda da yani hiçbir bel şikayeti olmayan insanlara da baktığımızda bulging, hatta bunun bir ileri seviyesi protrüzyon, hatta bazen herniyasyon bile görebiliyoruz. Dolayısıyla bulging aslında bel MR'larında bel fıtığının çok başlangıç şekli ve ufak tefek bel ağrılarına sebep olacak, belki dönemsel senede 1 veya 2 kere bel ağrısına neden olabilecek bulgu oluşturabilir. Bunun bir ilerisi protrüzyondur. Protrüzyonda bulging'in birazcık daha ilerlemiş ve hafif balonlaşmış şeklidir. Ama hala biz bunu bir fıtık olarak tabir etmeyiz. Ne zaman ki orada herniyasyon yazmaya başladı, hele de herniyasyon bir sinire bası yapmaya başladı, durayı itmeye başladı gibi söylemler gördüğümüzde işte o bizim dikkatimizi çeker. Hele de sekestre dediğimiz veya ekstrüde dediğimiz balonlaşıp kanalın içerisinde yani omurilik kanalının içerisinde çoğunlukla aşağıya olmakla birlikte yukarıya veya aşağı olarak ilerlemesine de ekstrüde bir parça koparak omuriliğin içerisinde serbest olarak seyretmesine de sekestrasyon diyoruz. Tabi bunlar bulging, protrüzyon, herniyasyon, ekstrüde disk ve sekestre disk olmak üzere hafiften ağıra doğru gidebiliyorlar. Peki hastaya bel fıtığı tanısı kondu. Bel fıtığı tanısı konan hastaların birbirlerine genelde şu hikayeyi anlattığına sıklıkla şahit oluyoruz. Bel fıtığım var, fizik tedavi bölümüne gittim. Fizyoterapi de aldım ancak ağrılarım geçmedi. Ya da hastaların pek çoğu ameliyat olmaya korkuyor. Çevrelerinden ameliyat sonuçlarının da kesin bir çözüm olmadığı bilgisini alıyorlar sıklıkla. Gözlemlediğim kadarıyla siz ultrason eşliğinde fıtık bölgesini, ağrılı bölgeyi bulup oraya bazı enjeksiyonlar yapıyorsunuz. Ve hastalar bu enjeksiyonlardan çok memnun kalıyorlar. Pek çoğu ameliyata gitmekten kurtuluyor. Yaptığınız bu enjeksiyonların içinde neler var ve hastaya nasıl bel fıtığı konusunda fayda sağlıyor? Şöyle Ahsen hocam, hakikaten bize bel ağrısıyla başvuran, elinde MR olan hastaları birlikte de sizinle değerlendirdiğimiz gibi önce bel ağrısının neyden kaynaklandığına bakıyoruz. Hakikaten bir fizik tedavi uzmanı olarak bana da fizik tedavi uygulamalarından fayda görmemiş, bazen de çok fayda görmüş, daha ileri bir tedaviye gerek olmayan, bazen de hem fizik tedavi hem enjeksiyon tedavisini beraber götürmek isteyen hastalar başvuruyor. Biz en çok fizik tedaviden veya egzersizden veya ilaçtan veya bunların kombinasyonundan fayda görmemiş hastalarda hasarlı segmentin bulunarak yani fıtığın olduğu seviyenin bulunarak selektif olarak oraya enjeksiyonlar yapıyoruz. Bazen bu faset eklem dediğimiz sadece omurganın birbiriyle eklem yaptığı bölgeler, bazen köklerin çıktığı bölgeler, bazen paravertebral adele dediğimiz aşırı kas spazmından kaynaklanan bel ağrılarında oluşan bölgelere yaptığımız enjeksiyonlar var. Bu enjeksiyonların içeriği kişiye göre değişiyor her zaman. Eğer çok dejeneratif, çok kireçlenmiş, yaşı ileri bir hastamız varsa
Ona proloterapi dediğimiz, halk arasında şekerli su olarak tabir edilen veya seyreltilmiş lokal anestezik dediğimiz veya beraberinde kortizon içeren, bazen içermeyen, bazen ozon tedavilerini beraber tedavimize dahil ettiğimiz pek çok yöntemlerimiz var. Bunların seçiminde tamamen hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Eğer ileri yaşta bir hastaysa, dejeneratif şikayetleri daha fazlaysa, ne demek bu? Neredeyse bel bölgesindeki bütün omurları kireçlenmiş bir hastada çok büyük bir fıtık yok ama yaygın bir bel ağrısı varsa birkaç seanstan oluşan 3 ila 7-8 seans arasında değişebilen aralıkta proloterapi dediğimiz şekerli su enjeksiyonlarını yapabiliyoruz. Tabii ki bunu da görüntüleme altında ultrasonla tamamen kemiğe temas ederek ve kemik bölgelerini görerek uyguluyoruz. Bazen sadece paravertebral adele dediğimiz omur etrafındaki adalelerin aşırı sıkışmasıyla beraberinde bir veya iki omurga ekleminin etkilenmiş olduğu bel ağrılarımız var. Bunlar da seyreltilmiş lokal anestezik kullanıyoruz yine görüntüleme eşliğinde. Ama daha ileri düzeylerde, mesela büyük bir fıtık olduğunda, büyük bir ekstrüde disk olduğunda, beraberinde spazm veya başka bulguların da eşlik ettiği hastalarda o zaman tedavimize steroidi de dahil ediyoruz. Yani hastamıza belli diyetlerin, özellikle tuzsuz diyetleri önerdiğimiz kortizonlu enjeksiyonları da dahil edip böylece ilacın yan etkilerini en aza indirdiğimiz tedavileri yapıyoruz. Önemli olan fayda sağlamak ama bu faydaları sağlarken de hastalarda oluşabilecek yan etkileri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Hastalar bu kortizon enjeksiyonlarından korkmalılar mı? Yani kortizonu enjekte ettiğiniz yerde, diskte, kıkırdakta bir tahribat yaratıyor mu kortizon enjeksiyonları? Ahsen hocam şöyle, aslında bize de en çok soruluyor. Bu yaptığınız iğnenin içerisinde kortizon var mı? Aslında kortizon dozunda ve yerinde kullanıldığında çok çok kıymetli bir ilaç. Ama her önümüze gelene kortizon kullanamayız. Çünkü böbrek üstü bezlerine etki ettiği için, vücutta su tuz tutulumunu değiştirdiği için, aynı zamanda kan şekerini yükseltici, tansiyon üzerinde yükselmeleri sebep olan etkileri bulunduğu için biz kortizon kullanırken gerçekten 2 kere düşünüyoruz. Kullandığımızda da hastaları muhakkak uyarıyoruz. Bak tuzsuz yiyeceksin, şekerli şeyler fazla tüketmeyeceksin, mümkün olduğunca istirahat edeceksin enjeksiyondan sonra gibi önerilerde bulunuyoruz gerçekten. Ama eğer yerinde ve zamanında kullandıysak çok çok kıymetli etkileri var bizim için kortizonun. Evet, biz de bunları sıklıkla hastalarda görüyoruz. Çok memnun ayrılıyorlar. Bir sonraki enjeksiyonlara çok daha sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde geliyorlar. Çok teşekkür ederiz bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum Ahsen Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.